Tam 300.000 TL değerindeki tondaki dünyada sadece bir adet kalan şu lobster çantasını sizce almış mıyım? İnanılmaz trendlerde ve şu anda Paris Neredeyse her 8 kişiden birinin, ki bence bu oran çok daha yüksek, izlediği internetteki çöplük videolar nedir diye bir kategoriye oturttum ben bunları. Başlıyoruz. Şimdi ilk kategorim şu oldu. Çok fazla pahalı markaları ben bunları satın aldım deyip veya unboxing denilen kutu açma videoları yapıp tüketimi artırmak veya 45.000 TL değerindeki şu Advent kalenderı aldı. Aranızdan bir kişi bunu kazanacak. Öncesinde ben bir açmak istedim. Sizleri çok kıskandım. alamayan insanlar ise depresyona ve yetersizlik hissine sokan hesaplar var. Kategorilere koydum demiştim size. Boş, bana göre bomboş içerikleri ama milyonlar izlenen içerikleri. Fakat bizzat kişileri ön plana tutmayacağım ama videolar eklemek zorundayım. Örnek olsun diye videoları filtreledim ve sesleri değiştirdim. Bizzat bu insanların şahsına yönelik bir şey söylemiyorum. Fakat bu içerik türleri o kadar çok yaygınlaştı ki size diyorum ya, bir video 7 milyon 8 milyon izleniyor ve sadece izlenmesi değil 200.000 beğeni alıyor. 200.000 beğeni. Hani bugün aklıma Jennifer Lopez geldi diyelim, yani onun bile videoları veya fotoğraflarının hepsi bu kadar beğeni almıyor. Siz düşünün. Etki alanlarını siz düşünün. Az önce videosunu gördüğünüz adam yurt dışında geziyor ve her seferinde işte şu aldığım 400 bin liralık veya bazen özel VIP mağazalara giriyor. Şu aldığım 1 milyon TL'lik pantolon diye lafa giriyor ve sürekli bu lüks hayatını bize sergiliyor ve çok fazla takipçisi var. Bir röportajını dinledim. Size bu videoları çekebilmek için maalesef ki ben de bu insanlara maruz kaldım. Röportajında şunu söylüyor. İnsanlara bir şeyler kattığımı düşünüyorum çünkü insanlar bu markaları benim sayemde öğrendi diyor. Yani insanlara kattığı şey, insanların, o izleyenlerin, benim, sizin, ya birçok kişinin, sonuçta kim şu an bir pantolona, bir çantaya 400 bin, en az 400 bin TL verebilir ki? Hani sen bana bu markayı öğreterek bana ne katmış oluyorsun? Ben zaten o markadan o çantayı belki de, hani umarım isteyen alır, bana göre zevkli şeyler de değil. Ama kim alır? Yani almayacağım şeyin hayalini bana satıyorsun ve seni izliyor insanlar. Seni izliyor. Çünkü sen onlara aslında bir marka değil, bir hayal satıyorsun. Belki ben de böyle olabilirim. Toksik düşüncesini satıyorsun. Hiçlik ve boşluk satıyorsun. Bu adam için söylemiyorum. Böyle hesaplar için söylüyorum çünkü çok fazla var. Bu tarz hesaplar insanları hiçlik ve boşluk hissi yaratıyor. Mutluluğu, çünkü sadece bir şeyler satın alan ve çok yüksek miktarlar para harcayan bunun için insanların mutluluğunu görüyoruz bu videolarda. İnsanlara şu mesajı veriyorsun bilinçaltlarına. Mutluluk parayla satın alınabilir. Sen de bu kadar paraya sahip olursan sen de bu kadar mutlu ve bak işte hayatım, hani hiç çalıştıklarını falan görmüyoruz çünkü bu insanların sürekli alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Çok fazla bol para kazan, nasıl kazandığın önemli değil çünkü o kısım soru işareti. Hep beyinden bahsediyoruz ya, beyin bu şekilde algılıyor olayları. Sürekli satın al, sürekli tüket çünkü mutluluk ve tüketmek sana mutluluk getirecek. Mesaj bu. Seni izleyen o genç kızlar veya genç erkekler, yani kişiliği, karakteri tam olarak oturmayan, ki bilim insanları artık ergenliği 32 yaşına kadar çektiler ki bence de doğru. Hani 18 yaş falan artık böyle çok bebek diye düşünüyorum ben. Yani insanların, hele ki şu devirde her şeyin bu kadar hızlandığı zamanda ve insanların her şey bu kadar hızlı bir şekilde ulaştığı devirde, ergenlik, sorumluluklardan kaçtığı devirde ergenlik yaşı bence de çok yukarılara çıktı. Bu videoları izleyen insanlar tabii ki de o marka çantayı alamayacak ama borçlanarak veya belki annesini babasını ısrarla istismar edip ya sadece hayale düşünün, yani hayale o şeylere erişebilmek. Onun için insanlar neler yapıyor görüyorsunuz yani. Yasaklı maddeye veya kendi bedenini insanlara teşhir edip bunlardan para kazanmaya çalışıyor. Yani bu videolar, bu tarz tüketim çılgınlığı videoları, hani ne var ya işte almış da paylaşıyor değil. Bunun arkasında aslında çok olumsuz dezavantajlar var. Bunun arkasında insanları farklı yollara ve farklı düşüncelere sevk edebilecek durumlar var. Bunları ben görüyorum. Bunları izleyenler görmüyor. Bir sonraki kategorim aile kategorisi. Genellikle aile oluyor bu insanlar ve
Yine bir tane kadının videosunu getireceğim buraya. Yine bu kadından bağımsız olacak şekilde. Kadının boynunda belki 2 kilo altın ve sürekli bu altınları falan takıyor. Daha sonra işte kocasının ona aldığı lüks hediyeleri, arabaları, külçe külçe altınları gösteriyor. Ve muhafazakar bir yanlarını da gösteriyorlar. Yani muhafazakar lüks deniyor ama olmak zorunda değil. Bunu ben artık katman olarak açtım. Hani bu da var diye açıyorum bu videoda ama ilk söylediğime gelelim. Şimdi aile kategorisindeki çok izlenen kanallar, çok izlenen içerik üreticileri bana göre ilk söylediğimden daha tehlikeli. Çünkü aile yapısının, mahremiyetin içi tamamen boşaltılmış durumda. Karı kocanın birbirine yaptığı şakalar veya kadın kocam bana şunları yapıyor veya adam şöyle, ya kadın daha çok fazla konuşan ve kendi ön planda, yani hesabın sahibi genellikle kadın oluyor. Kadın adamı yönlendiriyor. Bir de bunların sonraki kategoriye geçiyorum. Bir de bunların çocuğu olunca iş bana göre çok daha tehlikeli bir duruma evrilmiş oluyor. Çünkü burada ben çocuk ihmarı görüyorum. Bazı kanal, bazı hesaplar sadece karı, koca ve çocuk ama çocuk çok ön planda. Ben o çocuğun ağladığını görüyorum, güldüğünü görüyorum. Çocuğun şaka yapılıyor onu görüyorum. Yani çocuğun her türlü anılarını, her türlü aslında aile içerisinde kalması gereken duygularını ben görüyorum ve bana göre bu çocuk ihmarıdır. Evet, çok kazanıyorlar. Yani çocuk hani çok sevimli, tatlı, izletebilen bir şey kendini ve işte çocuğu göstermeleri demek otomatik olarak reklam skalalarının, işbirlikleri skalalarının genişlemesi demek. Çünkü ne vardır? Bebek bezi, mama, oyuncak, işte çocuk giyimi vesaire. Şimdi izleyen kişi çok tatlı bir aile, işte karı koca çok güzel anlaşıyorlar, bir de çocukları var, çok sevimli çocuk falan gibi bakarken, olay böyleyken eminim arka planında olay hemen para odaklı. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Yani evinizdesiniz. BBG biri bizi gözetliyor evi gibi ki bu bence daha da mahrem anları görüyoruz biz. Sürekli kameralar. Ben bir de şeyi anlamıyorum. Mesela kocası ile bir şaka yapıyor ya da bir anısı, bir şey var yani adamı kandıracak işte. Biz de bunu izleyeceğiz. 7-8 milyon izleniyor. Kamera açısı şurada. Ya orada kamera nerede? Ben bunu çok çözemedim. Bilen var mı? Ya adam görmüyor. Biz böyle görüyoruz. Ama adam böyle yüzü şuradan kamera çekiyor adama. Ve adam çok şaşırıyor işte veya kızıyor veya ne bileyim yani özel anlarını biz bunları izliyoruz. Ben izlemiyorum çok şükür. Ben sizin de izlediğinizi düşünmüyorum. Ama bir istatistik yaptım bu videoyu açmadan önce. Yani 10 yaşına kadar olan çocukları ve işte 60 yaşından sonraki insanları geriye çıkarttığınız zaman ki bu iki kategorinin de artık izlediğini düşünüyorum bu videolara. Şöyle bir şey yapmışlar hesaplamada. Türkiye'de zaten Instagram ve TikTok kullanıcı sayısı yaklaşık 55 ile 58 milyon civarındaymış. 7 milyon izlenme. Yani düşünün her videoları 7 milyon, bazısı 10-15 milyon izleniyor düşünün. Yani o platformdaki aktif her 8 kişiden birinin onu izliyor. Bence bu oran çok daha fazla. Bu oran çok daha fazla. Şimdi burada ne oluyor? Bu söylediklerimi biraz fazlaca aldım ama bu söylediklerimi biraz böyle açalım. Şimdi karı koca ve aile içerik üreticilerinin ne zararı olabilir yani bize diyorsanız, mahremiyet denilen bir şey kalmadı. Yani ben senin evindeki kocanla olan ilişkini neden izliyorum? Yani denk gelirsin değil mi? Keşfet kısmına denk gelirsin. Ya işte falan bakarsın bu neymiş deyip hani bakarsın ve bu işi de iyi biliyorlar. Yani videodan senin çıkmaman için hani böyle çok safmış işte ne bileyim pek yani bir şey bilmiyor gibi görünüyor insanlar ama bence çok zekiler. Hani hiç öyle söylemeyin. Bu işi matematiğini zaten çok iyi çözmüş insanlar olduğunu düşünüyorum. Hani bir kere denk gelmişsindir, bir bakarsın yani. Bu insanları sürekli hani sanki dizi izlermiş gibi parasosyal ilişki deniyor bunlara. Daha önce başka bir videomda anlatmıştım size. Bu insanları dizi izler gibi ya da bir sirkte yani bir şey gibi gitmişsin gibi. Ya bunu da söylemek istemiyorum ama yani öyle gibi bence sürekli izliyorlar. Sürekli hikayeler ya bunu da nereden biliyor? Çünkü etkileşimleri çok yüksek. Şöyle bir yorumları karıştırdığın zaman yani kendi ailesini bu kadar iyi tanımıyordur.
bu insanlar. Yani insanlar hakkında her türlü bilgiye vakıflar ve düşünebiliyor musunuz? Sürekli bu insanları izliyorlar ve bu insanlarla aynı ülkede yaşıyoruz. Bu ülkemizin de böyle gelişmesini falan bekliyoruz. Çünkü o insanlar vatandaş nedir? Ülkeye katkı sunan işte beyin gücüdür. Ne bileyim fiziksel güçtür, beyin gücüdür, çocuk yetiştirendir, aileyi kurandır, değil mi? Bunları bekliyoruz ama bu insanlar sadece beyni uyuşmuş şekilde insanları röntgenliyorlar. Burada karşılıklı bir rıza var. Sonuçta o karşıdaki kişi de senin röntgenlemeni istiyor çünkü bundan bir menfaat elde ediyor. Çok mutlu aile tabloları. Ya arkadaşlar böyle bir şey sizce olabilir mi? Sonuçta insan ilişkilerinde yani her zaman böyle çok hediyeler alan, çok sevgi dolu bir koca, çok mutlu, prenses, pek bir sorumluluk olmayan bir kadın, sorun çıkartmayan çok sevimli bir bebek. Yani bu insanlara, karı koca, sevgili neyse ilişkileri de bozan bir şey. Çünkü sen böyle bir ütopya yaratıyorsun bu toksiklik içerisinde ve insanlara bunu sunuyorsun. Biz çok mutluyuz. En doğru aile biziz gibi bir de araya sabah baktım. Araya bir de dramatik müzikler koyuyorlar. Yani oradaki o sahteliği ben görebiliyorum da izleyen 7 milyon kişi nasıl göremiyor? Oraya dramatik müzik koymuş, altına işte çok böyle duygusal müzikler yazmış. Nasıl ya, hani nasıl yani? Bence bunu izlemek, hani bunları sürekli izlemek bence utanç verici bir şey olduğunu düşünüyorum ama insanlar bu insanları izliyor. Peki izlesin, hani ne olmuş? İşte bu oluyor. Sadece bu olmuyor. Bu insanların inanılmaz bir pazarlama gücü var. İnanılmaz. Yani size diyorum ya, hani 1 milyon 2 milyon takipçili ama etkileşimi de çok yüksek. Bu kadının veya bu adamın size bir şey aldırtma potansiyeli çok fazla. Zaten görüyorsunuz yani hepsi villalarda falan yaşıyor. Yani bu işlerden çok iyi para kazandıkları belli. Hani bu sadece YouTube'da ne bileyim izlenme sayılarıyla olacak şeyler değil zaten. Bunlar onlar için hiçbir şey değil. Zaten YouTube'da sadece izlenmeyle bir insan zengin olmaz, para kazanmaz. Çünkü şöyle bakıyorsunuz yani 2000 izlenmeyi 100 lira falan, yani düşünün ki videolar, zaten YouTube zor bir mecra. YouTube'da böyle yani kendini kanıtlamış, her videosu işte 50-100 bin izlenen insanlar, evet yani kazanıyordur tabii ki ama bunların vergi sistemi de var tabii ki. Yani sonuçta devlet size, sen buradan para kazanıyorsan, ki o da çok ayrı bir mevzu, yani çok az kazanan birinden neden bu kadar vergi alırsın? Az çok demeden YouTube'da yani internet üzerinden vergi sistemi var bizim ülkemizde. Yani ne kazanıyorsan %15. Peki bu insanlar bunları ödüyorlar mı? Vergileri alınıyor mu bu insanların mesela? Ya bir anda bu kadar zenginleşme ve çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Çocuklarını paylaşan insanlar. Ya size bir şey soruyorum. Çocuğunuzu diyelim ki çok para kazanacaksınız. Diyelim ki ne bileyim, bilmiyorum ne kadar istiyorsunuz. Ne kadar düşünüyorsanız. Ya çocuğunuzu milyonların önüne açar mısınız? Bütün videolarını işte özel. Ya çünkü yapar mısınız bilmiyorum, size soruyorum. Çünkü o çocuğun rızası yok. Yani çocuk sana diyemez beni paylaş veya beni paylaşma. Çünkü aklı melikeleri değil, yani hani daha blue çağına ermemiş. Ben bunu istismar olarak görüyorum. Yani sana çok karlı bir iş olabilir, o insanlar için diyorum, çok karlı bir iş olabilir ama sen çocuğunun psikolojisine, çünkü çocuğun ağlıyor veya çocuğun bir şey yapıyor, suratında telefon. Sen onu kaydediyorsun, yani şey gibi, böyle sirk hayvanı gibi. Ve sen bunu paylaşıyorsun ve sen bundan para kazanıyorsun. Bence yani başka şeyler söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Siz beni anladınız. Mahremiyet zaten yok. Mahremiyet kesinlikle yok. Ben böyle videolar yapmıştım. Onları izlemek isteyenler izleyebilirsiniz. Başka ne tarz içerikler var? Başka o kadar çok fazla kategori var ki. Yani mesela spiritüel tuzaklar, spiritüel dolandırıcılık. Ben bu konulara meraklıydım eskiden. Yani severim böyle şeyleri. Ne bileyim, her şeyin sadece böyle madde olmadığını biliyorum. Daha böyle spiritüel demek hani ruhsal, metafizik olabilir belki. Bu tarz konuları veya enerji, bu tarz şeyleri severim. Bu tarz şeylerden de insanların faydalanması gerektiğini düşünen biriyim ki bütün böyle işte siyasetçiler, ne bileyim Hitler bile bayağı bu konularda araştırmalar yapmış ve fayda sağlamış kendince bir
tarihi figür diyelim. Bu konuların da o kadar sömürüsü yapılıyor ki ben artık izlemiyorum. Ben artık izlemiyorum bu tarz spiritüel, işte ne bileyim kişisel gelişim adı. Ya zaten bakıyorsun hep aynı şeyleri söylüyor. Mesela diyor ki sayıların gizemi, işte 777. Bunları biliyorsunuz. Bunların hep böyle skeçleri, şovları falan da yapıldı. Ya sayıların kadim enerjileri, bilgileri olabilir de sen 777 deyince bir şey olmayacak. Ya da bir şeyin mantığını bilmek gerekiyor. Ama sana sadece büyük başlıklarla işte hayatını değiştirecek sayı. Burada bir felsefeyi anlatsa, dese ki başka bir felsefesini, işin bir mantığını anlatsa yine tamam. Bunun da sömürüsü var. Bunun da ticareti var sosyal medyada. İnsanlar kandırılıyor. Bunun daha din versiyonlu olanı var. O çok daha tehlikeli. İşte yakın zamanda şeyler türedi. Bu daha Instagram'a falan düşmedi. Bu daha böyle TikTok sınırlarında kaldı. İşte yaşlı annesini, babasını vesaire arkada gösterip acındırıp TikTok'ta para atma mevzuları nasıl oluyor bilmiyorum ama atıyorlarmış, yani çok kazanıyorlarmış. Dans eden kadınlar, dans eden erkekler, babanın kızını teşhir edip dans etmesi. Yani bunlar böyle insanlığın, hani bir video paylaşmıştım, işte Paris'te çok bilindik bir müzenin yakınında bir yer açılıyor ve o yerde 18. yüzyılda falan, eski bayağı sergileniyor ve insanlar bir süre sonra, aslında amaç ölüleri sergilemek değil, amaç insanların yakınlarını bulması, işte teşhis etmesi falan. Bir süre sonra olay şeye dönmüş, yani insanlar o acıyı, o ölüyü görmek için hani böyle çerezlerini, işte mısırlarını, yiyeceklerini falan alıp biletli böyle seyir halinde gidip onları izlemişler. Ya düşün, yani bunu 18. yüzyılda yapılan bir olay. Şimdi de bu tarz şeyleri ekranlardan izliyor insanlar. Bu acı, işte ilişkiler üzerindeki mahremiyet kayıplarını, ya bu rezillikler, ben oları izleyen insanlarla şu anki bunları izleyen insanların farklı olmadığını düşünüyorum. İşte bu sokak röportajlarında işte yaşlıları ne bileyim zorbalayanlar, komik duruma düşürenler, dalga geçenler. Ya hangi birinden bahsedelim? Hangi birinden bahsedelim? Sonra da işte bir kız çıkıyor, diyor ki işte beyninizde duyusal varsayım ağı var ve çok düşünürseniz işte vücudunuzdaki şu hücrelerde nöropeptitler salgılanıp bıdı 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 diyor ve videosunu 900 kişi izliyor. Bilmiyorum, yani çocuğunu paylaşan veya kocasına böyle şaka yapıp kadından daha iyi olduğumu düşünüyorum. Onlardan daha faydalı olduğumu düşünüyorum. Ya hep mi biz çok mu bilimsel şeyler izleyelim, dinleyelim? Hiç mi eğlenmeyeceğiz? Çünkü öyle yorumlar da vardı ya. Ben bunu seviyorum. Sen bunu seviyorsan sana zaten diyecek bir şeyim yok. Ben aklı başında insanlarla dertleşme yapıyorum burada. Veya hani arada kalmış, ya bunlar hani böyle bir işkilleniyorum. Bu videolar hani çok izleniyor. Hani izlesem mi izlemesem mi arada kaldım. Bana ne tür zararı var bu videoların ki deyip sorgulayan beyinler için bu videoları çekiyorum. Yani ben bunları izleyeceğim diyen insanlar, buyur zaten çok izleniyorsunuz yani. Ona diyecek bir şey yok. Onlardan, sizden bahsetmiyorum. Tabii ki de sürekli işte CERN'de yapılan falanca deney ile alakalı son gelişmeleri takip edin demiyorum. Mesela ben de nispeten daha böyle çerezlik, bilgi anlamında katmayacak Instagram Reels videoları çekiyorum ama bir ortamlara girdiğiniz zaman, ne bileyim dünkü videolarım gibi dünyayı kurtaran adam Sovyet Rusya zamanında Amerika'dan füze atıldı deyip halbuki aslında atılmamış, bunu öngörmüş ve basmamış, bunu rapor etmemiş gibi hani akmaz kokmaz bir video veya kendi katilini fotoğraflamış adam. Hani bu tarz sana bir bilimsel bir veri sunmuyor ama ahlakını bozmuyor. Seni meşgul etmiyor. Ne bileyim sana bir şey satın aldırtmıyor. Yanlış tüketim çılgınlığına yöneltmiyor. Seni istismar etmiyor. O anda izliyorsun, 20 saniye zaten. Öğreniyorsun belki bir yerde bir ortamda, ya bak böyle bir şey varmış. Hani gerçek olmayacak hayatlar, gerçek değilmiş gibi görünen hayatlar gerçek olabiliyormuş. Çok enteresan şeyler de varmış dedirten çerezlik videolar çekiyorum mesela. Her zaman oturup da
en derin mevzuları, felsefik videoları paylaşalım demiyorum. Ama bunları da izlemeyin kardeşim ya. Bunları da izlemeyin. Yani bunlar, ben izlediğim zaman utanıyorum. Ben izlediğim zaman oradaki o sahteliği görüyorum. Ben izlediğim zaman ne bileyim yani diyorum ki bunlar nasıl izleniyor? Yani nasıl izleniyor diyorum, sorguluyorum ve üzülüyorum da. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Yani insanların zeka seviyesinin bu kadar yerlerde olmasına üzülüyorum. Çünkü bu insanlarla, hani İlber Ortaylı bir lafında demiş ya, senin zeka seviyen benim hayatımı etkiliyor, senin cahilliğin. Gerçekten etkiliyor. Ya bunlar, peki bunlar kendiliğinden mi türedi? Arkadaşlar, algoritma artık iyi kötü öğrendik. YouTube veya Instagram veya TikTok algoritmaları senin, beni bilgilenmemizi ve kendini elde edecek buradan. Yani çok fazla o izleyiciyi onun içerisinde tutabilecek mi? Oraya reklam sıkıştırabilecek mi? Platformda insanlar izleyecek mi? Buna bakar. Şimdi sen bu soslu, işte acı soslu, mahremiyetin yok olduğu videoları veriyorsun. Alıcı da buluyor. Alıcı buldukça daha çok alıcı buluyor. Maruz kaldıkça daha çok maruz bırakıyor insanları buna. Sen bunları yüceltirsin. Sen bunları gösterirsin. Çünkü onun algoritmasında diyor ki kendine fayda edecek ne varsa onu toplayıp daha çok yayıyor. Şimdi dediğim gibi ben mesela bu videoyu paylaştım ya. Bu video izlenmeden çıkınca veya daha az izlenince, çünkü orada daha eğlenceli bir şey var ona göre, beni geri plana atıyor. Böylelikle ne oluyor? Benim gibi veya işte ne bileyim bir şeyler öğreten, anlatan nacizane kanallar talep görmüyor. Görmediği için daha geri plana atılıyor. İşte bunu değiştirmek için lütfen bu tarz kanalları izlemeyin. Hani beni izleyin demiyorum. Bu tarz kanalları izlemeyin. Size fayda sağlayacak şeyler seyredin. Yani makyaj yaparken bana bir şey anlatan bir insanı ben şahsen izlemek istemem. Çünkü saygısız gelir bana. Bana bir şey anlatıyor. Kalemini çekiyor, dudağına ruj sürüyor. Bilmiyorum, siz bir arkadaşınızla sohbet ettiğiniz zaman, hem sohbet çok yakınsanız o ayrı da, mesela ciddi bir şey anlattığını düşünüyor bu içerik üreticisi diyelim. Ya da bir kere olur, 2 kere olur da bir arkadaşınızla sohbet ettiğiniz zaman sürekli sizinle sohbet et. Bir dakika dur, makyaj çantasını açıp rujunu falan sürüp gözünü kalem çekse, ya kardeşim ya sen beni dinlemiyor musun? Sen bana saygın yok mu? Demez misiniz? Ama bu videolar da çok izleniyor. Bu işte bir terslik var, maruz kalma. Ne kadar çok maruz kalırsa algoritma bu içerikleri besliyor. Sizden de ricam, lütfen olumlu yöndeki içerikleri besleyin. Beğenmek, yorum yapmak, paylaşmak, bunlardan geri kalmayın. Çünkü diğer tayfa her türlü desteği sunuyor bu insanlara. Her türlü desteği sunuyor. Beğeniyor, yorum yapıyor, paylaşıyor. O videonun içerisinde kalıyor, destekliyor, güzel mesajlar atıyor. O tayfa bunu yapıyor. Ama daha sakin, daha bir şeyler öğreneyim, çıkayım denilen tayfa daha tepkisiz kalıyor. Lütfen burada size de işler düşüyor. Lütfen burada size de iş düşüyor. Ne izleyeceğim ben? Seçici olun. İzleyeceğiniz şeylerde seçici olun. Zaman telafisi olmayan ve parayla satın alınamayan tek şey. Zamanınızı faydalı şeyler için kullanın ve kullandırtın aile üyelerinizle. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.